Hoş geldiniz öncelikle. Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum. Burada olmak gerçekten büyük keyif. Benim Özellikle sizinle için beraber konuşmak gerçekten çok anlamlı benim için. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Benim için de çok gurur verici gerçekten. Tebrik de edeyim burada hazır böyle yüz yüze görmüşken sizi bütün çabalarınızdan dolayı. Şimdi Kız Kod öncelikle nedir bir ondan bahsedin. Daha sonra da şuraya bağlamanızı istiyorum. Bu bize ayrılan 10 dakikalık süre boyunca hem Türkiye'de hem İngiltere'de faaliyet gösteren bir inisiyatifsiniz. Aradaki farklar ne? Yani bu kültürel farklar, yaklaşım farkları, algılar, beklentiler, işte ne kadar iyi hazmedilebiliyor, nasıl yansıyor bunları da bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Elbette. Benim aslında çalışma alanım ve ilgi alanım göçmen çocukları ve göçmen olarak gelen kız çocukları ve onların ekonomiye ve eğitime katılımını sağlamak. E, Dolayısıyla İngiltere'de de öyle. Elbette her iki ülke arasında kültürel farklılıklar var. Ama o kadar benzer sorunlar, o kadar çok benzer sonuçlarla karşılaşıyoruz ki biz özellikle İngiltere'de. Dolayısıyla çok benzer sorunlarla beraber çalışıyoruz. Özellikle göçmen, burada benim ilk yaptığım çalışma alanım çünkü Türkiye'den gelen göçmen kız çocuklarıydı. Ve göçmen kız çocuklarıyla ilgili çalışırken de ilk dikkatimizi çeken ve ilk araştırma konusu en fazla entegrasyon problemi yaşayan Türkiye'den gelen ilk kuşaktı. Türkiye'den gelen kız çocuklarıydı ve bunun üzerine yaptığım çalışma üzerine göçmenler üzerine çalışıyoruz şimdi. Hem Türkiye'den hem de diğer farklı bölgelerdeki, farklı ülkelerdeki kız çocuklarıyla ilgili çalışıyoruz. Dolayısıyla çok benzer sorunlar var maalesef. Özellikle kız çocuklarının okuluna devam edememesi, dil sorunu ve bunun gibi benzer çok sorun var İngiltere'de. Hı hı. Peki bunlar böyle bir ortak paydada birleşiyor mu? Çünkü sonuçta birçok farklı sosyal katmandan, sosyal statüden göçmen oluyor İngiltere. Mesela sizin dokunduklarınız arasında böyle ortak paydalar neydi en çok öne çıkan? Bizim özellikle çalışma alanımız ilk başladığımızda 2015 yılında başladım İngiltere'de ve ilk çalışma alanımız bizim Türkiye'den gelen göçmen kız çocuklarıydı. Ve okula gönderilmeyen kız çocuğu vardı burada bizim tanıştığımız kızlar içerisinde. Biri Dila. Dila inanılmaz teknolojiyle çok bir teyzesinin vasıtasıyla aslında tanıştık kendisiyle ve bizim atölye çalışmalarımızda bulundular. Ve teknolojiye olan ilgisi, yapmak istedikleri hayalleri bizi çok etkiledi ve bir mentor adadık kendisine diğer çocuklarla beraber. Ve onunla beraber çalışırken yapmak istediği projeyi anlattı bize. Annesi şeker hastası ve şeker hastalığını ölçecek bir çip geliştirmek istedi ve geliştirdi. Şu an Imperial College'da, Imperial Üniversitesi'nde okuyor ve çok gurur duyuyoruz kendisine. Çünkü bize de müthiş katkıları oluyor. Proje içerisinde özellikle göçmen kız ve çocuklarla ilgili çalıştığımız alanlarda hala beraber çalışıyoruz. Biz mentor adarken şu an kendisi mentorluk yapıyor. O yüzden çok gurur duyduğumuz benzer çok gurur duyuyoruz her bir kız çocuğuyla. Gerçekten etkileyici. Bu arada sitenizden de bahsedelim. Sitenizde de birçok bilgi var. Bu konuyla ilgili Kızkod diye bir Google aramasıyla eminim ulaşabilirler. Biz bunu alt yazılarımızda da paylaşmaya çalışacağız. Peki biraz böyle kafamızda canlandırma adına rakamsal bir şeyler paylaşabilir misiniz? Mesela kaç kıza dokundunuz? Kaç kişiye etki ettiniz bu süreçte? Biz hem İngiltere'de hem Türkiye'de eş zamanlı olarak ulaştık. 2015 yılından beri 5500 kız çocuğuna ulaştık. Şu anda pandemi döneminde de yine online olarak eğitimlerimiz devam ediyor. Yine eğitimlerimizle beraber şu an öngörülerimiz 2020 yılın sonuna kadar 6000 kız çocuğu olacak. Dolayısıyla bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Evet, kesinlikle. Yani biraz önce verdiğiniz örnekten yola çıkarsak hani bir kız çocuğunun annesinin rahatsızlığından dolayı hayatımızda belki açtığı yeni bir sayfa ve dünyadaki diyabet hasta sayısı ve bundan muzdarip olan insan sayısını düşündüğümüzde hani bir insan bunu yapabiliyorsa 6000 insan kim bilir ölçek olarak dünyada nasıl bir fark yaratma potansiyeline sahip. Tabii
Çok da büyük bir sorumluluk. Kalbimizin, yüreğimizin bir kısmı hep sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi bu içinde bulunduğumuz döneme gelirsek, bu pandemi özelinde, yani bu küresel salgın hastalıkla birlikte belirginleşen, böyle dikkatimizi celbeden birçok şey oldu. Bunların başında da bu etkinlikte de sıkça andığımız dijital uçurum var. Yani teknoloji bize mucizevi çözümler, seçenekler sunuyor. Fakat sahip olana ya da ona ulaşabilene, sizin bu konudaki gözlemleriniz nedir? Hani teknoloji bu kadar şey sunarken ulaşamayan da bu kadar fazla kişi var. Bu açık nasıl kapanacak? Sizin kendi çabanızın bunun içerisindeki rolünü nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru. Çünkü koronavirüs salgının getirdiği küresel kriz bizi dijital bir dünyaya daha da itti aslında ve davranıştaki değişikliklerin ekonomi toparlanmaya başlamasıyla beraber aslında muhtemelen çok kalıcı etkileri olacak ve biz Ağustos ayında Cambridge Üniversitesi'nde Barınma ve Planlama Araştırmaları Merkezi'ndeydik ve oradaki bütün araştırmacıların tek bir konuştuğumuz konu vardı. O da hepimiz aynı fırtına yaşıyoruz olsak da, aynı fırtına yaşıyorsak da aynı gemide değiliz. Ve o kadar değiliz ki ve belki de bunun en çok tezahürlerinden biri de pandeminin etkileşim şeklimizi nasıl değiştirdiği. Ancak herkes daha dijital bir varoluşu benimsemeye hazır değil maalesef. Özellikle en az gelişmiş ülkelerde pandeminin insani ekonomik sonuçları da olacak. Özellikle eğitim alanında çok ciddi bir sorun var. Biz özellikle eğitim açığı gelişmekte olan ülkelerde de genişleyebilir ve eşitsizlikler daha fazla artacağı öngörüsünü görüyoruz ve bununla ilgili çok kapsayıcı çalışmalar yapılmalı. Özellikle biz bu dönem içerisinde Mart ayı itibariyle eğitimlerimize başladık. Online eğitimlerimize başladık ama bilgisayar eksikliği olan çok fazla kız çocuğu var. Ve hatta bizim de beraber başlayan kız çocukları ailelerini ikna ettiğimiz, özellikle Diyarbakır'da ailelerini ikna ettiğimiz kız çocukları şu an pandemi döneminde bilgisayar eksikliğinden dolayı, teknik eksikliklerinden dolayı okullarına devam edemiyorlar. Bu bizim için çok büyük bir yara ve şu an bir teknolojiye adil erişim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanyada da yine kız çocuklarına bilgisayarlar temin edilecek. Yine 81 ilden kız çocuklarına aynı seferlikle beraber yine teknik eğitimler verilecek. Bu sürdürülebilirlik bizim için çok değerli ve sürdürülebilir olması için de yine mentor desteklerimiz devam edecek yine kız çocuklarına. Hı hı. Ama şu anki süreç içerisinde özellikle bilgisayar eksikliğinin olması çok ciddi bir dijital uçuruma sebep oluyor maalesef. Evet. Peki son olarak bir şey sorayım. Şimdi bizim kültürümüz de hiç o açıdan fakir sayılmaz. Dilimize yerleşen birçok böyle kelime var. Kızları, kadınları hakir gören bir anlamda. Dünyanın aşağı yukarı her kültüründe de bunun emsallerini görüyoruz. Bir yandan da teknolojinin eşitleyici yanından bahsediyoruz. Demokratik yanından bahsediyoruz. Yani onu eşitsiz ya da antidemokratik kılan da yine biz insanlarız. Onu kimin hizmetine sunduğumuz, kimden esirgediğimiz de değişen bir şey. Siz şimdi tamamen kızlara yönelik teknolojik eğitimler sunan bir entegrasyon çabası içerisinde olan bir kurum olarak gözlemlerinizden yola çıkarak kızların zorlandığı herhangi bir şey var mı bu alanda? Ee, Bizim çalışma alanımız 7 ve 17 yaş arası kız çocukları. Özellikle yine genç yetişkin kadınlar da var. Ama özellikle kız çocuklarında en çok ciddi olarak yaşadığımız sorun sadece Türkiye'de değil. Yine İngiltere'de de verdiğimiz eğitimde, Amerika'da yine bir eğitim verdik. Yine aynı şekilde ön ve son testler sonucunda yaşadığımız sorun kız çocukların özellikle kelimelerde çok ciddi bir ve kodlamayı anlatan kelimelerde çok ciddi bir sorun yaşadığı. Onlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz şimdi. Bir üniversiteyle beraber akademik bir araştırma sonucunda oluşturduğumuz dijital sözlük oluşturuyoruz. Burada özellikle kızların 9 ve 12 yaş arasındaki kız çocuklarına vereceğimiz eğitimler olacak. Açıkçası dinlerken beni bile heyecanlandırıyor. İçerisinde buna dahil olmak eminim çok daha motive edici, heyecanlandırıcıdır. Çok klasik bir cevap olacak ama en iyi dileklerimle, en iyi dualarımla, niyetlerimle teşekkür ediyorum size ayırdığınız zaman için. Umarım çok daha güzel gelişmelerle yeniden sizle karşı karşıya gelme fırsatı buluruz.